Merhaba sevgili dostlar. Yeni bölümden hepinize selamlar. Geçen bölümlerimizde Sarı Kız zirve yapmıştık. Oradan Hasanboğlu Şelalesi ile başka bir bölümümüzü yayınladık. Bu bölümümüzde bu turun son bölümü olan Babakale'yi bir ziyaret etmek istedim. Çünkü daha önce bu tarafa geldiğimizde Babakale'ye uğramadan dönmüştük. Diğer bölümlerden izlediyseniz bilirsiniz. Assos'tan Kadırga koyu, Sivrice koyundan dönüş yapmıştık. Burası kalmıştı. Buraya da sırf çekim almak için sizlere izletebilmek adına buraya da geldik. Burası Babakale'nin bulunduğu yer. Assos civarlarında Geyikli tarafına yakın. Çanakkale Boğazı'nı gören bir konumda. Çay bahçesi kapalıydı. He? Çay bahçesi kapalıydı. Kapalı. Ama yukarıdaki açıktır. Çay içeceksek. Olur. Uyar. Burada gözleme kıvırabiliriz. Ben acıkmadım kardeş. Sen ye. Yani işte. Babakale zaten bu kadar. Bu kadar aynı. Yukarıda bir tane bir bıçakçı var meşhur. Onun dışında da bir şey yok, hiçbir şey yok. Kalenin içine girelim mi? İstiyorsan girelim. Surlardan bir görüntü alalım. Surlara çıkış var mıydı hatırlamıyorum. Var var. Geçen geldiğimde çıkmıştım ben. Ha, açmışlar o zaman. Alper kardeşim yemek yemeyi çok seviyor. Arka çantamızda söylemese koca koca gözlemeler var. Ama o halen başka yerde gözleme yeme planı yapıyor. Ben onun yemek yeme hızına yetişemiyorum. Ama takdir edip hayranlıkla da izliyorum. Afiyet bal şeker olsun. Evet, Babakale'ye geldik. Burayla alakalı da kısa bir bilgi vereyim. Çok uzatmadan. Yaygın bir rivayet. Yöre halkının korsanlardan korunmak üzere Sultan 3. Ahmet'e gidip burada bir kale yapılmasını istediklerini bildiriyorlar. Bunun sonucu ihtiyaç görülen bu durum sonucunda kalenin inşaatının başlaması plana alınıyor ve başlıyor. İnşaatında mahkumlar çalışıyor. Ve kalenin inşaatı bitince tüm mahkumlar özgürlüklerine kavuşuyorlar. Böyle bir ödüllendirme yapıldığı rivayet ediliyor. Çok muntazam, çok nizami, aşırı sağlam yapılmış bir yapı. Yine başka bir rivayete göre de bulunduğu yerdeki köyün önünde zorunlu olarak rüzgar yönünde demirleyen Osmanlı gemilerinde Sultan Baba vefat ederek buraya gömülüyor. Daha sonra denizciler buradan geçerken buraya Bababurnu ismini takıyorlar. Tamamıyla Körfezi, Çanakkale Boğazı'nı gözetleme, koruma gibi bir mantıkla yapılan bir kale. İçerisinde halen giriş kapısının bir kısmı yapıldığı günkü haliyle duruyor. Burası Asya kıtasının en batı ucu oluyor. Bu bölgede mevcutta şu anda balıkçılık yapılıyor ve balık kalitesi yüksek bir orana sahip. Burayla alakalı bilgi de Piri Reis'in kitabında da bilgiler geçiyor. Kıymetli ve güzel bir yer. İlginizi çekerse birçok bilgiye internetten ulaşabilirsiniz. Turumuzu tamamladık. Artık dönüş. Son bölüm olarak bunu yayınlıyorum. Size de keyifli seyirler diliyorum. Umarım keyifli olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. İyi davranın. Mutluluk, sağlık hep sizlerle olsun. İyilikten, güzellikten hiçbir zaman uzaklaşmamak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.